Sevgili İsa Hocam, şimdi bugünlerde kış mevsimi ve kış mevsiminde enfeksiyonlar çok sık oluyor. Bir enfeksiyon tanımını yapabilir misiniz bize? Tabii ki. Enfeksiyon tanımı şöyledir. Enfeksiyon bir başka organizma, başka bir organizmaya müdahale ediyor ve onu ihtilas altına alıyor. Mesela viral enfeksiyon vardır, bakteriyel enfeksiyon vardır, mantar enfeksiyonu vardır, mikoloji ve bunları ayırmamız gerekiyor. Bir de bunun üzerine ayrıca mevsimsel enfeksiyonlar geliyor. Mevsimsel enfeksiyonlarda nedir? Soğuk aylarına girdiğimiz zaman havalar soğuk, rutubetli, yağmurlu olduğu zaman insanlar kendisini üşütüp ve bağışıklık sistemi düştüğü zaman normalde patolojik olmayan bakteriler, virüsler vücuta girip ve kan dolaşımına girdiği an bu bir enfeksiyona yol açabiliyor. En kolay yolda üst solunum yolu bildiğimiz gibi burun, ağızdan veyahut da ellerle temas ettiğimiz haliyle kış ortamında da bir de toplu taşıt falan kullandığımız zaman veyahut da bir kalabalık ortama girdiğimiz zaman okullardı, derneklerdi vesaire. Orada da bir tane enfeksiyonu olan insan bunu hem hapşırmayla, hava yoluyla insanlara bulaştırabilir. Ayrıca dokunduğu cihazlar, mobilyalarla da yayabilir. Başka birisi de tekrar ellediği zaman ve haliyle korona döneminde yaşadık, biliyoruz bunu. En büyük sorunu o zaman yaşadık. O zaman da enfeksiyon riskini düşürdük. Maske taşıyarak, kalabalıklar yaratmamakla. Maalesef korona bir iki sene geçtikten sonra tekrar normal hayata döndüğümüz şekilde tekrar korona geri gelme ihtimali var. Başka virüsler, eski virüslerimiz var. Çocuklarda çok yaygın respiratory syncytial virüs dediğimiz RS virüs, onun gelme ihtimali var. Bir de normal influenza'mız var. O da her sene kılıf değiştiriyor. Farklı bir şekilde geliyor. Bu korona pandemisinden sonra şimdi insanlar daha farklı bakıyorlar. Kış enfeksiyonlarına ya da mevsimsel enfeksiyonlara daha çok virüs kaynaklı ortaya çıkıyor. Peki bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? İnsanlar ne yapsınlar? Nasıl davransınlar? Nasıl hareket tarzı belirlesinler? Önce kendi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Yani mümkün mertebe sağlıklı beslenmemiz lazım. Mümkünse spor yapmamız lazım. Mümkünse onun içine sauna da giriyor. Hamam da olabilir. Sıcak soğuk tedaviler var. Bunları yapabiliriz. Bunlar hepsi bağışıklık sistemimizi geliştirir. Bunun dışında vitamin takviyeleri tavsiye ederiz. Bunlar yapılmasında fayda var. Bir genel multivitamin alınmasında fayda var. Haliyle herkes ne vitamini nasıl alacağını bilmediği için bir yerden gelip muayene olup kan tahlili yoluyla en değerli vitamin nedir? Vücudun eksik olduğu vitamindir. Onu tespit etmek için kan tahlili yapmakta fayda var. Bunun ilk önüne gelen sıralardan birisi vitamin D eksikliğidir. Bunun dışında vitamin B komplekslerinde eksiklikler olabiliyor. Ayrıca mineral eksiklikleri olabiliyor. Yani magnezyum eksikliği, selenyum, işte iyot eksikliği. Bunların hepsi bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Artı amino asitler vardır. Bunları test edip bakıp onlarda da ilave yapıp takviye yapılabilir. Bunların hepsi bizim kliniğimizde mevcuttur ve ona göre çok düşükse hemen müdahale biz burada yapabiliyoruz. Eksik olan vitamini takviye edip bizdeki tabii iğne yoluyla ya kasa vuruyoruz ya damardan veriyoruz. Bizdeki çok yüksek oranlı olduğu için hemen faydasını görüyor insanlar. Ve vitamin C'nin mesela koronada çok büyük faydası olduğu tespit edildi. Yoğun bakımda bile mesela çoğu hastaneler kullandı. Uzak Doğu'da, Çin'de tonlarca vitaminler satın alındı. Piyasada bir ara vitamin C bulunamadı. Ve tek etkili şey koronaya karşı gerçekten vitamin C'ydi, biliyorsunuz. Antibiyotikler, kortizonlar, farklı kullandığımız ilaçlar o zaman çok kısıtlıydı ve faydası olmuyordu. Ağırlıkla vitamin D'ler, vitaminin. Ayrıca vitamin C'nin faydası nedir? Sırf virüse karşı değil, aynı zamanda bakterilere karşı, mantar enfeksiyonuna karşı çok etkilidir. Damar yoluyla en yüksek oranda alabiliyorsunuz. %100 alıyorsunuz. İkinci sırada lipozomal bir şekilde mevcuttur. O da %70, %80 civarındadır. Bu da çok faydalı. O olmasa bile en azından normal vitaminlerden alsak o da yani %10, %20 civarında vücuta nüfuz ediyor ve bağırsak yoluyla gidiyor. Onun da faydasını görebilirsiniz. Peki bunları kimlere öneriyorsunuz? Yani bu 7'den 77'ye herkes için geçerli. Yani canlı varlığı olan her canlıya faydası var. Vitamin C'nin öyle bir şeyi yok. Güzel tarafı hayvanlarda vitamin C'leri kendileri üretebiliyor. Tek canlı varlık insanlar üretemiyor. Belli maymun türleri var, onlar üretemiyor. Bir de gimipik diye tabir edilen onlar vitamin C üretemiyor. Yoksa bunun dışında bütün hayvanlar kendileri kendi vitamin C'lerini üretebiliyorlar ve bağışıklık sistemlerini kendi gerektiği zaman vitamin C üreterek kendilerini koruyabiliyorlar. Ama maalesef insan vitamin C'yi üretemiyor ve hatta çok az miktarda üreten az bir miktarda insan var. Onlar da genetik defekt diyoruz. Çok ileri yaşlara kadar da yaşayabiliyorlar. Mesela birisi diyor, benim dedem sigara içerdi, 90 yaşında öldü. Adam
büyük bir ihtimalle vitamin C üretebilen bir nüfusa sahipti kendisinin. Ama insanlarımızın %90, %95'inde vitamin C maalesef üretme imkanı yok. Onun için takviye almamız gerekiyor. Ben meyve yerim, oradan vitamin C'mi karşılarım derse tabii faydası vardır meyve yemenin ama büyük bir miktarda mesela 100 miligramlık bir vitamin C almak için yakın 20 tane portakal yemeniz lazım. Bunun getirdiği bir de şeker yükü var. Portakaldaki şeker yükü, yani şekerin de ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. 1000 miligramlık vitamin C alacağım diye büyük bir miktarda şekere vücutu maruz bırakmak doğru bir şey değil. Daha öbür tarafta da zarar veriyorsunuz. Ama bizim verdiğimiz vitamin C hem yüksek doz hem de temiz bir şekilde, yani arındırılmış. Şeker yok, başka şeyler yok. Gerekmeyen şeyler vücuta maruz kalmıyor. Peki mevsimsel enfeksiyonlarda sadece vitamin C'yi mi öneriyorsunuz? Yani Vitamin C, başka bir şeyler var damar mı? yolla verdiğimiz en yüksek vitamin bağışıklık sistemi için en faydalı aküt tedavidir. Vitamin D de eksikse, ki insanlarımızın çoğunda o da eksiktir. Onu da hemen biz 10 saat damardan veremiyoruz. Yağlı bir şekilde olduğu için kasa verebiliyoruz. Kastan yavaş yavaş dağılıyor bir 4-5 hafta içinde. Onda da 300.000 ünite veriyoruz. O da en azından 3-4 hafta yetiyor. İnsanların eksikliklerini karşılıyor. Devamında takviye ağızdan olarak vermesini tavsiyoruz. Artı vitamin B kompleksinin çok faydası var. Onu tavsiye ediyoruz. Amino asitler eksikse amino asit takviyesinin çok faydası var. Mesela bizim çok güzel vitamin kompleksimiz var. Bunu damardan verdiğimiz vitamin C, vitamin B artı vitamin D damar şekli veriyoruz. Daha da halsiz olan, daha kötü olan hastalarımıza da mesela Myers kokteylimiz var. Sağlıklı beslenemeyen hastalar, belli peptitler ve amino asitler eksik olduğu zaman o da tabii vücutun bağışıklık sisteminin çökmesine yol açıyor. Onun için de Myers kokteylimiz var. İçinde 15 tane amino asitimiz var. Artı magnezyum var. Artı kalsiyum, vitamin B5, B6, B12 ve vitamin B kompleksi ve küçük bir miktarda da vitamin C katıyoruz içine. O da çok inanılmaz faydalı oluyor. Tam donanımlı kış ayında bunu sağlığınızı korumak için bunu ayda bir kere yaptırabilirsiniz ve çok büyük bir oranda soğuk algınlıklarını, mevsimsel enfeksiyonları önlüyor. Evet, son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak ne söylemek isteriz? Yani biz burada her zaman hizmetteyiz. Bizi arar ve ne zaman isterseniz bizim mümkün olduğumuz saatlerde size yardımcı olmaya çalışırız. Servisimiz bütün kış boyundur. Ayrıca eve gitme ve serum takma imkanımız da var. Arzu eden hastalarımız olursa onu da ayarlayabiliriz. Ama kliniğimizde her zaman soğuk algını, enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyon da olabilir. Kliniğimizde ne vardır? Bir hasta geldiği zaman geleneksel tıp, ben GP olarak hastayı görüyorum ve arkadaşlarımız. Ne gerekiyorsa muayene edip tanıyı koyuyoruz. Hastanın tam bir epikrizini alıp muayene ettikten sonra tanıyı koyuyoruz. Viral enfeksiyon mu, bakteriyel enfeksiyon mu, mantar enfeksiyon mu, gerekirse tahliller alıp gönderiyoruz. Kan tahlilleri yapıyoruz ve hemen müdahale edebiliyoruz. Serum takabiliyoruz. Damardan antibiyotik verebiliyoruz. Mesela antibiyotiği ağızdan alamayan hastalarımız için çok faydalı. Damardan direkt bulantı hapı, ilacı verebiliyoruz. Damardan çok farklı gereken acil ne gerekiyorsa onları kortizon verebiliyoruz. Yatıştırmak için nefes dar yolları var. Oksijenimiz var kliniğimizde. Klinikte oksijen verebiliyoruz. Gereken hassas nefes yolları, solunum yolları hastalıkları olan hastalarımıza. Hemen hemen bir küçük hastaneyiz. Sadece hasta yatalık bizde olmuyor. Ama acilde neler yapılıyorsa çoğu şeyi biz yapabiliyoruz burada. Acil müdahale yapabiliyoruz. Hastalarımıza damar yoluyla. Yani belki hastaneye gitmeye çoğunun gerek kalmıyor. Gidip de acilde 4-5 saat bekleyip yine de garantisi yok. Yani size antibiyotik hap olarak verip gönderiyorlar ama biz Türkiye'de alışığız biliyorsunuz. Hemen mümkünse antibiyotik serum yoluyla almak, hemen nüfuz etsin, hemen bana faydası olsun. Aynısı vitamin C'nin de geçerli. Anında müdahale ediyoruz ve anında normalde 2 hafta, 3 hafta sürecekse bir enfeksiyon, yani 3-4 günde kendinizi toparlıyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Artı gidip hastanelerde 4-5 saat, 8 saat bekleyenler var. Bir de hastaneye yatırılırsa orada da koridorlarda bekliyorsunuz. Çünkü hastane kapasitesi aşmış durumda genelde kış aylarında. İngiltere'de hiç normalde bir boş yatak yoktur. Kış ayları ne oluyor? Bütün koridorlarda hastane sıralıyorlar, yatırıyorlar. O şekilde bekliyorsunuz. Yani gerekmezse o duruma gelmemesi için gelip bizim bu klinikte ilk müdahaleleri yaparsak belki ileriye gitmeye gerek yok. Yani kendi evinize geçirebilirsiniz enfeksiyonlu, soğuk algın hastalıklarını. Bunun dışında tabii başka tanılar da koyuyoruz. Hastamızın tahlillerinde şeker var mı? Şeker tedavisi yapıyoruz. Kilo verme tedavisi yapıyoruz. Diyetisyenimiz var klinikimizde. Fizik tedavisimiz var klinikte. Hayat tarzını ve diyetinizi analiz edip ona göre size özel diyet planları yaratabiliyoruz. Çocuk doktorumuz var. Kadın doğumcu arkadaşlar var. Kardiyoloğumuz var. Gereken bütün uzmanlıklara ulaşabiliyoruz. Kliniğimizde randevu ayarlayabiliyoruz.
Ayrıca geleneksel tıpın dışında alternatif tıp da yapıyoruz. Alternatif tıp nedir? Vitamin tedavisini. Bu alternatif tıpın içine giriyor. Bunun dışında başka tedaviler de var, işte ozon tedavisi, aküpunktür. Tahlillerin de çok kısmını burada kliniğimizde yapabiliyoruz. Kan tahlilleri, idrar tahlilleri, parça alıp gönderebiliyoruz. Artı müdahale edip ultrasonumuz vardır. Ultrason yapabiliyoruz. Meme ultrasonundan kadın doğum, erkekler için prostat ultrasonu, genel batın ultrasonu, çocuklar için ultrason, gereken her konuda ultrason çok gelişmiş bu en son durumuyla. Neredeyse MR'la, CT'de scan, onlarla yarışıyor. Çok kaliteli bir tahlil yapma ihtimali, imkanımız var ve ultrasonun da çok faydası oluyor. Onun da kliniğimizde mevcuttur. Gereken başka tür tahliller için, mesela MRI scan, CT scan için de ulaşabileceğimiz özel buluşlar var burada. Onlara da aynı günde en geç bir haftanın içinde randevu alabiliyoruz. Dipte 8 ay, 6 ay, 1 sene NHS'e beklemenize gerek yok. Peki, teşekkür ederim. Evet, burası bir güzellik merkezi. Tren istasyonundan çıktık. Bütün High Street'e aşağı doğru yürüyoruz. Bizde bir sürü kafeler var. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane var. Hemen ileride Greggs var. Alışveriş merkezlerimiz gibi Tesco Express, Five Fish, Superdrugs, Art Factory, her şey mevcut. Ve burası geniş bir caddedir. İnsanların dışarıda ve içeride oturup kafe ortamı var. Greggs, Costa. Çeşitli mekanlar var burada. Gördüğünüz gibi restoranlar var. Natural Health Shop'umuz da var burada. Gördüğünüz gibi. Ve burası da Türk restoranımız. Golden Grill. Karşıda gözlükçümüz var. Ve burada da küçük bir kafe ve Türk berberlerimiz var burada.